2 yıl sonra şu ürün çıkacak. Ona göre bir sistem dizeyim diye bir şey yok. Sonrayı düşünmeyin arkadaşlar. Şu anki yaşayacağınızdan olursunuz bu sefer. Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır sistem önerilerinde bulunacağım. Sizlere detaylıca anlatacağım bu sefer arkadaşlar sistemleri. Hani direkt gösterip geçmeyeceğim. Şunu alırsanız şu oyunları oynarsınız. Şunu yaparsınız, yayın yaparsınız veya yapamazsınız diye belirteceğim. Ayrıca güzel yorumlarınızı şu anda ekranda gösteriyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar sizlere çok değer veriyoruz. Her yorumunuza anında cevap veriyoruz. Bak deneyin arkadaşlar. Bir yorum atın, 10 dakika içerisinde cevap gelecektir. Gece saatleri de dahil. Hani 3, 4, 5 olur. Uyuduğum saate denk gelir. O ayrı arkadaşlar tabii ki de. Onu dahil etmiyoruz ama onun haricinde her zaman sizlerle ilgiliyiz. Öyle söyleyeyim. Evet, hemen ilk sistemle başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk sistemimiz gaminggen.tr'den 17.499 TL gibi bir ücreti var. RX 6650 XT modeli ekran kartı var. İşlemciye gelecek olsak AMD Ryzen 5 5500 var. Bunun içerisinde 5600 eklenebilir fakat fiyat yükselecektir ve şu anda bunun fiyatı birazcık yüksek olabilir. Ben bunu geçen 14.000 TL'ye bulmuştum bir sitede. Fakat şu anda bunun fiyatı biraz yüksek olabilir ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunu aldığınızda bu fiyata kazık yemiş olmuyorsunuz. Bunun ortalama fiyatı budur. 16.000 alırsınız, 17.000 alırsınız, 18.000 alırsınız. Fazla ucuza kaçayım derken arkadaşlar elinizdeki kaliteli mallardan olmayın. Yani örnek veriyorum, işte abi şu sitede daha uygun ama şu sitenin kullandığı işte kasa daha düşük bir kasa olabilir. Ekran kartı modeli örnek veriyorum, yani ASRock'tur MSI yerine. Mesela bu MSI kullanmış, o ASRock kullanıyordur. Arkadaşlar böyle ayrıntılara dikkat edin. Yani ucuzsa illaki bir sebebi vardır. Onu sizlere söyleyeyim. Mağazalı ürünler hariç. Mesela Ütopya'nın mağazası var, Vatan Bilgisayar'ın mağazası var. Fiyatı biraz yüksek olabilir. Çünkü bu adamların giderleri var. Hani mağazaları olduğu için bunların bir kiraları var, çalışanları var, o vergi bu derken bayağı bir giderleri oluyor böyle firmaların ve ister istemez fiyata da bu yansıyor. Ama ben ortalama olarak Vatan Bilgisayar'ın fiyatlarını normal bulmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Eskiden mesela Vatan Bilgisayar'ın ürünlerini çok yüksek bulurdum. Şu an ortalamaya yakın buluyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle belirteyim sizlere. Tabii ki de bu bileşenler için geçerli değil. Bu dediğim sadece hazır sistemler için geçerli. Bileşenlerini takip etmiyorum Vatan Bilgisayar'ın. Ona da bir ara bakar söylerim ben sizlere. Neyse arkadaşlar, bu sistemi aldığınızda ortalama olarak, hatta şu an belki de videoya eklerim FPS değerlerini, bir bakarım internetten. İşte arkadaşlar GTA 5'i, Valorant'ı, aklınıza gelecek her oyun arkadaşlar normal ve yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz. İşte ne bileyim, bir Cyberpunk arkadaşlar oynatır bu bilgisayar. Onun haricinde yani ne oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Forza, işte yarış oyunu oynatabilirsiniz. İşte WW 2K23 dövüş oyunu oynatabilirsiniz. FIFA 24 oynatır aynı şekilde arkadaşlar. Onun haricinde işte Fortnite olsun, yani sizin oynayabileceğiniz oyunları da biraz düşünmeye çalışıyorum. Hani böyle yüksek grafikli oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Zaten artık böyle çok deli grafikli oyunlar çıkmıyor yani. Hani ortalama bir hitap eder oyunlar çıkıyor ve şunu söyleyeyim. GTA 6 çıkacak. 2025'te çıkacak bu. 2005'in ilk, evet, şuraya bir elektronik artsın bir şeysi geldi. Onu nasıl kapatacağız? Evet, böyle şeylerde de kusura bakmayın arkadaşlar. Videoda oluyor arada bir. Evet, GTA 5 2025'in tahminim ilk çeyreğinde çıkar ve çıktığında bu sistemin GTA 5'i düşük ayarlarda kaldıracağını düşünüyorum. Zaten GTA 5 şöyle bir şey. 2025'in ilk çeyreği dedim. Arkadaşlar şunu da düzelterek sizlere söyleyeyim. Yani kusura bakmayın. İlk çeyrek diyorum ama bu PlayStation'a çıkacak, Xbox'a çıkacak, bilgisayara çıkmayacak. Yani bilgisayara gelmesi 2026'yı bulacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki o zamana göre bir güncelleme yapmanız gerekebilir. Şimdi arkadaşlar bir sistem alacaksınız. İşte abi 2 yıl sonra şu ürün çıkacak, ona göre bir sistem dizeyim diye bir şey yok. Şu anki oyunları oynatabileceğiniz güzel ortalama bir sistem bakıyoruz sizlere. Hani sonrayı düşünmeyin arkadaşlar. Şu anki yaşayacağınızdan olursunuz bu sefer. Hani bugün iyi grafik almak varken, hani ne bileyim, mesela geçen gördüm 50 bin liraya bir sistem topladık. Ben bugün alabileceğimiz en yüksek FPS değerini, yani öyle bir sistem topladım. En yüksek FPS değerini alabilecek bir sistem topladım. O yüzden anakart işlemci biraz düşük yaptım. Hani düşük dediğim minimumda tuttuk. Özellikle anakartı minimumda tuttuk. İşlemci pek minimumda tutmadık ama hani yorum geliyor mesela, geleceğe yönelik değil. Ya arkadaşım bak, şimdi anakartı gidip yüksek alabilirim. Bu sefer ekran kartına kısmak zorunda kalacağım. Benim gene FPS'im düşecek. Hani bu tamamen tercihle alakalıdır ve fiyat performansla alakalıdır. Benim mesela yaptığım, benim düşüncemde fiyat performans arkadaşlar. Neyse, burayı fazla uzatmayayım. Bir sonraki sistemime geçeyim. Arkadaşlar dediğim gibi bu aralar uzun tutacağım. Anlatacağım sistemleri ki alın veya almayın diye bir karar verebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, sıradaki sistemime geçiyorum. Evet, sıradaki sistemimiz arkadaşlar Tableau'dan. Şimdi bu sistemi aldığınızda arkadaşlar bir önceki sisteme göre daha güzel bir FPS değeri alırsınız. Rahat oynarsınız. Zaten işlemciyi görüyorsunuz. Bir önce sizlere söylemiştim. Ryzen 5 5600 tercih edilebilir diye. Bu sistemde o tercih edilmiş. Ekran kartı olarak da RTX 4060 tercih edilmiş. İşimizi fazlasıyla görecektir. Anakartta idare eder. SSD ile idare eder arkadaşlar. 16 GB bir RAM'i var. RAM frekans değerine bakabiliriz. Şu anda anakartımız 4600'e kadar destekliyor. RAM'imiz 3200 MHz frekans değerinde. Bu frekans değerini arkadaşlar buradan bakın değiştirebilirsiniz. Yani bunu sitelerinde görüşebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu artık eksiltebiliyor musunuz? Ne yapabiliyorsunuz? Bunu dışarıdan alabilirsiniz mesela bu parçayı. Tabii öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama bir konuşulması gerekir bence gene siteyle bunun.
800 lira farkla 3600 MHz yükseltebiliyorsunuz. Fakat çok performans değeri değişmez. Ama 4600 alırsanız arkadaşlar illaki 5-10-15 FPS oynayacaktır. Öyle söyleyeyim sizlere. M.2 SSD'sine gelecek olsak 2500 bir okuma hızı var. O civarda da bir yazma hızı vardır. Öyle belirteyim sizlere. Yani güç kaynağına gelecek olsak güç kaynağı da evet şuradan dikkat ediyorum. Evet 550 wattlık bir güç kaynağı var. Büyük ihtimalle 80 plus'tır diye düşünüyorum. Kasası güzel arkadaşlar. Beğendim kasasını. İşimizi görecektir. Gene her oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat yayınlık bir sistem değil. Hani yayın yapacaksanız bir tık daha yükseltmeniz lazım. Bunda da yayın yaparsınız. Bir önceki sistemde de yayın yaparsınız ama yayın kalitesinden bahsediyorum. Yani kaliteli bir yayın için bu sistem olmaz arkadaşlar. Tavsiye etmeyin sizlere. Neyse arkadaşlar bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet sıradaki sistemimiz Ütopya'dan. Şimdi Ütopya'yı tercih etmemin en büyük sebebi mağazasının olması. Şimdi şöyle bir şey. Bir önceki sistem mesela daha iyi. Dikkat ederseniz bunun fiyatı yüksek. Hani Ütopya'dan daha uygun bir sistem de bulabilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum önereceğiniz sistemleri de. Fakat ben bunu sizlere tercih ederim. Elden alacaksanız yani alınabilebilecek bir sistem. Öyle söyleyeyim sizlere. Hemen bir parçalarına bakalım. Hemen anakarta bir gelelim arkadaşlar. Asus Prime B450M modelli anakart 4400 MHz frekans değeri destekliyor. Bizim işimizi fazlasıyla görebilecek bir anakart. Ekran kartına gelecek olsak arkadaşlar Asus GeForce RTX 4068 GB modelli ekran kartı var. Onun haricinde hemen işlemci soğucusuna gelelim. Burada bir şey eklenmemiş. Evet şuradan hemen bir işlemciye gelelim. Ryzen 5 5500 yani bunu kesinlikle 5600 yapmak lazım bir defa onu söyleyeyim sizlere. Hani burada bir değişiklik olması lazım. Farklı bir sistem bakıp da önerebilirim sizlere arkadaşlar. Evet RAM'ine gelecek olsak 3200 MHz Kingston'un 8 GB'lık bir RAM'i kullanılmış. 16 GB işimizi görecektir. Bilgisayar kasasına gelecek olsak Rampage arkadaşlar 600 Watt 80 Plus. Bakın yani burada da gene bir kalite kokuyor. Tabii ki de Rampage şöyle bir şey. Yani Rampage bir Türk malı arkadaşlar biliyorsunuzdur. Hani kaliteli bir marka ama hani güç kaynağı konusunda bir tecrübem yok Rampage adına. Ondan dolayı hani iyidir kötüdür diyemem ama 80 Plus olarak belirtilmiş. Onu da sizlere belirteyim. Ayrıca SSD'ye gelecek olsak arkadaşlar Goodram'in 500 GB'lık M.2 SSD'si 4700 okuma 1700 yazma hızı. Bakın SSD konusunda kaliteli bir şey tercih edilmiş. Hani sizlere önerimiz de bu olacaktır. Onu söyleyeyim sizlere ve bir sonraki ve son sisteme geçeyim. Evet arkadaşlar son sistemimiz incehesap.com'dan kraldan yani sizlere önereceğim sistemlerden biri de budur. 4060 Ti modelli ekran kartı var arkadaşlar içerisinde. Yani buradaki bütün sistemler arasında en fazla FPS değeri alabileceğiniz bir sistem bu. Onu belirteyim hemen ekran kartına geleyim. Benim önceliğim şu anda ekran kartı olacaktır. 4060 Ti arkadaşlar. Farklı modelleri de var. Burada 3 fanlı olarak tercih ederseniz 1882 lira gibi bir fark ödüyorsunuz. İşte RAM'ine gelecek olsak arkadaşlar XPG'nin bir RAM'i var içerisinde 3200 MHz. Yani bu MHz değerini bence anakartın desteklediği boyutta almak lazım ya. Şimdi en yüksek performansı istiyoruz biz. Bunun için de anakartın desteklediği en yüksek değeri almak lazım diye düşünüyorum. Evet kasası da arkadaşlar Frisbee'nin mesela. Hani dediğim gibi her hazır sistemin bir kötü yanı oluyor. Bana göre mesela Frisbee'nin kasası iyi değil. Beğenmiyorum ben şahsen ama hani kullanılabilir arkadaşlar. Dediğim gibi patlamaz yani. Ben mesela şu an Frisbee'nin kulaklığını kullanıyorum. Gerçekten çok kaliteli. İnanılmaz kaliteli. Ve zamanına göre bayağı uygun almıştım ben bunu. Evet M.2 SSD'mize gelecek olsak Adata'nın 512 GB'lık bir M.2 SSD'si 2000 okuma hızı var. Yazma hızı ise 1600 yani idare eder. Hani çok da fazla bir şey söylememek lazım. Yorumlara gelecek olsak 4 adet yorum var arkadaşlar. Şimdi yorumlarına geçsek fiyat performans ünlü yazmış bir arkadaş. Parasını sonuna kadar hak eden bir sistem. Oyunları rahat oynamak istiyorsanız kaçırmayın derim demiş bu arkadaş. 6 Aralık 2023. 2 gün önce arkadaş. Diğer arkadaş da 3 ay önce satın almış bu sistemi. PC sistem diye başlık atmış. Gerçekten çok memnun kaldım. Boş sistem bekliyordum. Windows yükleyip göndermişler. Sorunsuz elime ulaştı. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi şunu da söyleyeyim. Bazı sistemleri aldığınızda Windows yüklü gelmeyebilir içinde. Onu söyleyeyim size. Yani bunu dikkat etmeniz gereken bir şey. Bunu alırken sitenin açıklamasında yani sistemin açıklamasında belirtilmiştir sitede. Öyle söyleyeyim. Diğer arkadaşlar satıcı çok ilgiliydi. Kasa erişimi harika. Oyunlarda yağ gibi akıyor. Bütün ıvır zıvır vida vesaire malzemeleri yedekli gönderilmişti. Windows 10 kurulu geldi. Sadece satın aldım. Bir tane key girdim. Çok memnunum demiş. Cuma günü gaming gecesinden sipariş ettim. Çarşamba günü elime ulaştı. Sorunsuz eksiksiz sular dahil. Mükemmel bir kasa parasının dibine kadar hakkını veriyor. Herkese tavsiye ederim demiş. Bu arkadaş da bir sene önce almış bu ürünü. Dediğim gibi sizlere tavsiyemiz budur arkadaşlar. Daha uygun bir şey varsa bana yorumlarda belirtin. Hemen açıklamaya ekleyelim. Dediğim gibi biz egolu değiliz arkadaşlar. Bu işte en iyi olduğumuzda iddia etmiyoruz. Biz sadece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sürekli üretiyoruz. Üretmeye çalışıyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Öyle belirteyim sizlere. Yakın zamanda vlog videoları da gelecektir arkadaşlar. Şu anda gerçekten hasta olduğum için hani şu an yatakta yatıyorum arkadaşlar şu videoyu çekerken. Onu sizlere söyleyeyim. İnanın yani görüntümü görmeniz lazım. Yani bir ameliyat geçirdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten iyi değilim yani şu an. Ama düzeleceğim. İnşallah bugün yarın ayağa kalkacağım diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.